Merhabalar herkese, Demigods kanalına Büyülü Bir Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir interaktif oyun oynanış yapmaya çalışacağım. Bundan sonra yapmak istediğimiz aslında canlı oyun yayınlama platformları üzerinden oyunları canlı yayınlamak. Daha sonra da bunların editlerini yapıp ondan sonra daha önceden yaptığımız gibi başka platformlara yükleyerek oradan izlemenizi sağlamak. Böylece farklı platformlarda da sizlerle birlikte olup oradan biraz daha etkileşimi arttırma gibi bir amacımız var. Bildiğiniz gibi sezon yeni başladı. Sezon yeni başladığı için de çok fazla ilerleyemedik. Şu an ben kendime baktığımda Gold Tier 4 olarak görüyorum. Dolayısıyla ilerlememiz gerekiyor. O yüzden bir deste bulmak istedim. Bildiğiniz gibi Magic.gg diye bir destemiz, bir internet sitesi var. O Magic.gg'ye girdiğiniz zaman size normal şartlarda o sırada çok fazla kullanılan destelerden bir kuple gönderiyor ve onları siz seçip oynayabiliyorsunuz kendi, eğer o kartlarınız mevcutsa. Ben de Mono Blue bir deste buldum. Bu destenin içerisinde 4 tane Tempest Djinn vardı. Bu eski bir kart. Foundation'la geri gelen bir kart. Ama tabii bende maalesef bunun herhangi bir kopyası olmadığı için ben de bunu Haughty Djinn'le belki değiştirebiliriz diye düşündüm. Onun yanında Drowner var bir yaratık olarak. Sailor var bir yaratık olarak ve Strix var yine yaratık olarak. Bunlar ucuz yaratıklar, dolayısıyla eğer Monored'e karşı oynuyorsak en azından bloklayabilecek bir şeylerimiz olmalı. Tabii diğer gördüğünüz her şey ise instant veya sorcery. Onun dışında tek bir enchantment'ımız var, o da Combat Research. Onun da olmasının nedeni, bunu bir yaratığa koyup bir savaş hasarı verdiğinizde kart çekmenizi sağlıyor. Dolayısıyla bizim işimize gelecektir. Sadece 20 tane arazimiz olduğunu düşününce bu arazilere ulaşmamız gerekecek. Chart Record, Denial, Pull, Spell Pierce, Shore Up, Bounce Off. Hepsi daha önceden bildiğiniz kartlar. Açıkçası Adder sadece Bounce Off var. Ama şunu söylemek gerekiyor ki hem Adder hem de Foundations metayı çok fazla yani sarsmadı. Çok fazla kartı ekleyemediler. Bloomberg'a baktığınızda hala gördüğünüz gibi bir sürü kart oynanıyor. Zaten kırmızı destelerin bütün gelen fareler hepsi Bloomberg setinden. Dolayısıyla Foundations ve Adder için çok da başarılı desteler olduğunu söyleyemiyoruz. Umarız bu durum değişir, çünkü neredeyse 6 aydır aynı destelere karşı oynamak zorunda kalıyoruz. İçerik üretmek istediğimizde, farklı destelerle oynamak istediğimizde de sürekli başa dönmek gerekiyor. Belli bir süre sonra bakıyorsunuz ki aynı deste, yapabilecek bir şeyiniz yok. Çünkü herkes aynı şeyleri oynuyor. Zaten ona meta diyoruz. Sideboard'umuzda normalde 15'e kadar çıkabiliriz ama biz Best of One oynayacağız zaten. Dolayısıyla sadece 7 tane var. Onları da çok değiştirebileceğimizi sanmıyorum. Bu şekilde standart sıralamada yükselmeye çalışacağız. Bakalım ne kadar başarılı olabileceğiz, göreceğiz. Ama burada birlikte de oynayabileceğiz. Samrando ilk rakibimiz. Elimizde bir tane mana var. Shore Up, Denial, Drowner. Yani Shore Up olabilmesi için önce bir yaratığımızın olması gerekiyor. 2 tane Shore Up bence yaratığımız olmadan çok bizim işimize yaramayacaktır. Bu daha iyi gibi. Cinden kurtuluruz. Ve bu şekilde başlayabiliriz. Sailor Flash özelliği var. Dolayısıyla bunu rakibin turunda da koyma imkanına sahibiz. Anladığım kadarıyla bir yani şey destesi de olabilir tabi de. Rabbit destesi de olabilir ama anladığım kadarıyla bu bir Domain Control destesi. Bakacağız. Up the Beanstalk. Up the Beanstalk'ı istemiyorum ben ya. Çünkü çok fazla kart çekmesini sağlıyor. Bu bizim hoşlandığımız bir durum değil maalesef. Gidelim. Ellerinde tabii ki yani ne olabilir? Get Lost olabilir. Çünkü beyaz kart oynuyorlar ama
Jin'i de elimizde tutarak o şekilde de savaşı kazanamayacağız. Çünkü oyun uzadıkça bizim için iyi olmayacak bu durum. Dolayısıyla gidelim bakalım. Bir hasar vermeye çalışalım. Ondan sonra Charter Course yapalım. 2 tane kart çekelim. Aslında bunu daha önceden de yapabilirdik ama şimdi yapmaya karar verdim. Çünkü bunu daha önceden yapsaydık elimizdeki bir kartı vermemiz gerekecekti. Bunu çok tercih etmediğim için yapmadık. Bakalım ne oynamak istiyor. Caretaker's Talent. Bekleyelim. Çünkü muhtemelen Caretaker's Talent'la bir mana daha harcayıp bunu kopyalamak isteyecek. O zaman bounce off yapacağız. Bundan kurtulacağız. Sonra da Drowner'ı koyacağız. Drowner'ı koyduktan sonra da Combat Research'ü de bir tanesinin üzerine koyalım. Bakalım bir atak yapmayı deneyelim. 10'a kadar indirdik ama ne kadar? Evet, 2 tane daha arazi. Çok bizim istediğimiz gibi bir şey değil ama burada Sailor'la 4 mana karşılığında kart çekebiliriz. Onu bu turda yapalım. Drowner yerine Jin'in üzerine de koyabilirdim aslında Combat Research'ı ama genelde Jin ilk öldürecekleri yaratık oluyor. Dolayısıyla Up the Beanstalk pekidir. Bekliyoruz. Ne yapacağını görelim. Rakibimizin bir kart daha çekiyor. Ondan sonra Incubate. Peki. Caretaker's Talent'la kart çekecek. Biz de burayla kart çekelim. Neymiş bu? Counter Spell. Tamam. Çok fazla arazi çektik ya. Yani normalde bu kadar arazi görmemiş olmamız gerekirdi ama beklediğimizden çok daha fazla araziyi gördük yani 7 tane. Çünkü normalde 20 tane arazimiz var bildiğiniz gibi. Dolayısıyla 15 olması beni bir şaşırttı. Tamam. Ne yapacak? Day of Judgment yapacak. Hayır. Ne? Bir tane kart vereceğiz kendisine. Ama bunun karşılığında maçı biz kazanmış olacağız. Dolayısıyla ilk maçta şansımız biraz yaver gitti. Beklediğimden farklı bir desteydi. Ben Domain olabileceğini düşündüm ama Token Control'muş. Selenia Tokens. İlginç bir deste. Çok da göremedik gerçi ne oynadığını. Up the Beanstalk ve Day of Judgment dışında Caretaker's Talent. Güzel. Galip gelmeye sevindim. Çünkü çok fazla arazi çekmiştik. Bu kadar araziye galip gelmek bir başarıdır diye düşünüyorum. İkinci maça geçebiliriz. Evet, elimizde 2 tane yaratık var ve onlara Combat Research'ü koyma şansımız var. Bu şekilde kart çekmeye devam edebiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla fena bir el olmadığı kanaatindeyim. Bir tane araziyi koyalım ve devam edelim. Bakalım ne oynuyor rakibimiz. Rakibimiz Virtuous. Dolayısıyla beyaz kart oynaması daha çok mümkün gibi gözüküyor bana. Sailor'ı onun turunda koyacağız. Evet, güzel. Bu bir mouse destesi olabilir. Bir sevmediğimiz bir deste olabilir. Kesinlikle. Combat Research koyalım. Bir atak yapmayı deneyelim bakalım. Böylece kart çekmeye devam edelim. Bir tane daha Strix geldi. Koyduğu yaratığı gönderebiliriz veya biraz baskıyı arttırabiliriz. Bir baskıyı arttırmayı deneyelim. Çok da bir şey yapamıyoruz gerçi de. Yani büyük yaratıklar değil, ikisi de birebir yaratıklar. Dolayısıyla çok bir etkileri olmayacaktır. Ama olsun. Gidelim biz hasar vermeye devam edelim. Hotage'ini şu an koymanın hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla Hotage'ini koymayacağım. Onun yerine Strix'i koyacağım. Böylece hiçbir şey yapamamasını isteyelim. Tamam. Bakalım ne oynuyor
rakibimiz. Onu da görmüş olacağız. Enduring Innocence. Tamam. Enduring Innocence'i geri gönderebiliriz ama şu an göndermemize gerek var aslında. Çünkü muhtemelen beyaz renk oynadığı için beyaz renk oynadığından ötürü muhtemelen koruma büyüsü de vardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi Denial çok daha bizim işimize yarayacak bir kart haline gelmiş oldu. Enduring Innocence. Evet. Denial yapalım. Ki ödeyemeyecek. Dolayısıyla aynı zamanda zaten bir bird var. Dolayısıyla 4 ödemesi gerekiyor sahaya koyabilmesi için. Ama ona da çok izin vermemiş olduk. Çünkü güzel oldu Denial'ı çekmemiş olmamız. O yüzden burada gördüğünüz gibi Combat Research'ün ne kadar faydalı bir kart olduğunu, özellikle uçan yaratığın üzerine koyduğunuzda size sürekli kart çekme olanağı veriyor. Bu da geniş perspektifte bizim çok işimize yarıyor. Bu şekilde bu maçı da çözebildik. Güzel. 2'de 2 devam ediyoruz. Bakalım bu şansımızı ne kadar daha devam ettirebileceğiz. Evet, Bruce Robertson'mış bir sonraki rakibimiz. 2 tane Combat Research'ımız var ama elimizde yaratığımız yok. Ve şansımıza da biz başlıyoruz ama çok bence işimize yarayan bir şey değildi, tur değildi. Onun yerine bunu tercih edeceğim. Strix'i koyacağım. Bakalım Strix hayatta kalabilecek mi? Çok bir işe yaramasa da. Bir de kime karşı oynadığımıza bağlı derken Siyah'a karşı oynuyoruz. Siyah'a karşı oynuyorsak çok fazla hayatta kalmasını beklemiyoruz. Cut down vardır. Dress. Peki. O zaman Strix hayatta kalacak ama ya Shore Up'la ya da Spell Pierce'la onu korumamız gerekecek. Kart çekmek istersek Charter Course'la evet. Tamam. Bu tur kart da çekebiliriz. Yine elimize başka bir Styx geldi çünkü. Veya bunu koyalım. Biraz daha gücü arttırmayı deneyelim. Çok fazla bir şey yapamıyoruz zaten şu an için. Elinde muhtemelen Cut Down vardır. Vacuum. Pek bir işimize yaramıyor bizim. Gerçi Vacuum'la bizim Jin özelliğini kaybediyor. Jin'i maalesef çok kullanamaz hale geliyoruz bu durumda. Bakalım. İzin de vermiyor. Anladığım kadarıyla Cut Down var elinde. Shore Up tur sonuna kadar +1/+1 ekliyor. Ve ölmesini engelliyor. Onun dışında çok bir işe yaramıyor. Yani sadece bir tur koruyabiliyoruz yaratığı. Devam edelim. 17'ye kadar indirdik. Bir seni koyalım. Ondan sonra Charter Course yapalım. 2 tane kart çekelim. Atak yaptığımız için herhangi bir şekilde discard yapmamıza gerek yok. Combat Research güzel oldu. Bunun için ama bir tur daha beklemek gerekiyor. Bu kartları yiyecektir. Böylece Jin için sıkıntılı bir durumdayız. Jin'in çünkü büyümesi bizim mezarlıktaki instant ve sorcery'lerin sayısına eşit olacaktı. Burada hepsini vakum yedikten sonra çok bir şey kalmıyor bize. Annex. Buna yapabilecek pek bir şeyimiz yok maalesef. Bu durumda bekleyeceğiz. O da puan kaybedecek Annex yüzünden. Evet, Jin geldi ama Jin dediğim gibi çok bizim şu an için işimize yarayan bir kart değil. Hatta gerekirse Jin'den kurtulabiliriz ama o zaman Vacuum'a yaratık vermiş oluruz. Onu da çok fazla istediğimi düşünmüyorum. Bu 5. meneye geldikten sonra bir tane evet, güzel oldu bir counter spell gelmiş olması. Dolayısıyla gelecek bir sonraki yaratığı en azından diskalifiye edebiliriz gibi. 13 oldu. 11 olacak NX yüzünden eğer başka bir slasher slasher'ı istemiyoruz ya. Slasher bizim için iyi bir yaratık değil. İyi bir opsiyon değil. Ama dediğim gibi Vacuum Jin'in bütün özelliklerini elinden alıyor maalesef. Dolayısıyla biraz da bizim için kötü bir durum ama aynı zamanda o da puan kaybediyor. O puan kaybetmeye devam ettikçe bizim de belki işimize gelir. Bakalım hangi kartı çekebileceğiz. Onu da görelim.
9'a kadar indirdik. Bir arazi daha bulduk. Cini koyabiliriz. Cini koyup veya bence ikisini de koymayalım, bekleyelim. Cin zaten en fazla bir hasar verebiliyor şu an için. Dolayısıyla çok önemli değil sanıyorum. 7'ye kadar düşecek. Bir sonraki el 7'ye düşecek onun da durumu. 2. Evet. Evet. Burada ne yapmak gerekir? Burada belki bir kart çekmek gerekir. Kart çekip bu bizim işimize yaramayacak. Evet, artık puan kazanmaya başlayacak. Bir bounce off'a ihtiyacımız vardı bundan kurtulmak için. Bunu bulursak güzel olacak. Spell Pierce çok fazla işimize yaramayacaktır. O zaman Haughtage'ini koyalım. Bakalım. Haughtage'in şu an 1'e 4. Dolayısıyla çok da yani beklediğimiz gibi pek bir işe yaramıyor. Bekleyelim. Bu ama hayat kazanmaya devam edecek. Hayat kazanmaya devam edecekçe bizim için kötü bir haber. Ve aynı zamanda Jin'i de 0-4'e düşürmüş oldu. Ghost Vacuum'u erken bulmuş olması biraz değil bayağı işine yaramış oldu. 6 manası var. Bakalım ne oynayacak. Görelim. Aklazot hayır. Aklazot'u maalesef alamayız. Çünkü Aklazot buradaki hasarı da 2 katına çıkartacaktır. Dolayısıyla burada 6 hasar verecekse o 12'ye çıkıyor. Öyle bir şeyi maalesef kabul etmemiz pek mümkün değil. Zaten burada yeterince hasar alıyoruz derken bakalım bir deneyelim bakalım ne gelecek elimize. Araziyi gönderelim. Bekleyeceğiz. Artık şu an için yapabileceğimiz çok bir şey yok. Ama bekledikçe biraz onun ekmeğine yağ sürmüş oluyoruz maalesef. Bir bounce off'u ulaşamadık. 18 kart içerisinde. Bounce off 2 tane var gerçi. Hani çok da yani 4 tane de yok elimizde. 4 tane pool vardı. Neredeyse hepsini görmüş olduk. O da açıkçası bizler için önemli bir detaydı. Spell Pierce'ı 2 mana karşılığında verebiliyor. Dolayısıyla artık Spell Pierce'ın çok fazla bizim için bir yararı olduğunu düşünmüyorum. Jix Command. Maalesef bunu oynamak zorundayız gene. Çünkü bütün yaratıklarımızdan kurtulabilecek bu şekilde çok bizim işimize yaramıyor maalesef. Vacuum'la da uçan bir slasher yaratabilir birebir olsa bile. Hata da gitmiyor bilerek tabii ki. Buradan çünkü bizim hayatımızı azaltma imkanına sahip şu an. Tekrar deneyelim bir kart çekmeyi mümkünse. Yok. Bu pek bir bizim işimize yaramayacaktır. Diğer Island'ı koyalım, bekleyelim. Yani dediğim gibi beklemek bizim işimize yaramıyor ama Vacuum'la Jin'in bütün özelliklerini elinden aldığı için onunla da maalesef gidemiyoruz. Daha fazla atak yapmaya. En azından Strix'le tekrar bir loot yapmayı yani elimizdeki kartı işimize yarayacak bir kartla değiştirmeyi deneyebiliriz. Peki. Buna yapabilecek bir şeyimiz yok. Zaten Spell Pierce bir işe yaramıyor. Muhtemelen Shore Up'ı alacaktır elimizden. Yani Spell Pierce'ın işe yaraması için çok uzun bir şey gerekiyor. Yani oyunun başındayken bir işe yarıyor. Oyunun sonlarına doğru çok fazla bir işe yaramıyor Spell Pierce. Yine belki şimdi yarayabilir diyecektim ama yok. O zaman kart çekeceksek şimdi kart çekelim. Çünkü Spell Pierce'den bir kurtulalım. Onun yerine bakalım ne gelebilecek onu görelim. Ama Denial içinde maalesef elimizde kart yoktu. Bu pek hoş olmadı. Şimdi daha kötü durumdayız. Çünkü
Ama yapabileceğimiz bir şey yok şu an için. Yani zaten bir şey bulamazsak, ne denir? Bir çözüm yolu bulamazsak zaten ölüyoruz. Dolayısıyla ha Shieldred öldürmüş, ha biz kendimiz ölmüşüz, fark etmiyor ama bulamadık. Yani bu maçta istediğimiz kartlara maalesef sahip olamadık diye düşünüyorum. Bir bounce off her şeyi değiştirebilirdi ama gelmedi elimize. Aynı şekilde Vacuum şu an 7 tane kartı var. Şu an Jhin 8 güçte olabilirdi. 8 güçte olsaydı da o zaman bizim işimize yarardı. Bu da pek bir işe yaramayacaktır. Bence biz artık bu oyundan yavaşça ayrılalım. Çok uzun sürdü. Çok güçsüz kaldık. Owl Drows. Okay. Yani Strix hayatta kalırsa Combat Research'ı onun üzerine koyabiliriz ama tabii savunmamız için Spell Pierce'a ihtiyacımız var. Onun için de en azından 2 mana'ya ihtiyacımız var. Bence bu daha faydalı, bu daha olabilecek bir el. Burada 2 tane Strix olduğu için bir tanesini gönderebiliriz bence. Oh, kırmızı 2'dir. Bounce off. O zaman bekleyeceğiz. Neden beklememiz gerektiğini biliyorsunuz. Çünkü belki başka bir kartı varsa onu kullanmak isteyecektir. Onu kullanmak isteyeceği zaman o zaman bounce off yaparız. Monster's Rage. Artık gına geldi bana bu karttan. Ve rakibin de çok hoşuna gitmedi. Ama onun adına üzülemeyeceğim. Monorat için üzülmek bizim kitabımızda yok maalesef. City Hunter 973. Peki. Yine elimizde herhangi bir yaratık yok. O yüzden bu Combat Research ve Shore Up hepsi işe yaramayan kartlar. Çekebilir miyiz acaba? Yani Charter Course da var elimizde. Ama bence Sailor var, Shore Up. Bu daha mantıklı. Bir tane araziden kurtulabiliriz. Bir tane bunu koyalım. Gidelim bakalım. Kiminle oynuyoruz? O da çok önemli gerçi. Ama Combat Research olsaydı elimizde o hoş olabilirdi. Sailor'ı koyarsam ölecek muhtemelen. Dolayısıyla onu şimdi koymanın pek bir anlamı yok. Bu turda koyarız. O zaman Shore Up'la kurtarabiliriz. Sailor'ı koyalım bakalım. Nasıl karşılık bulacak bu durum? Allah Allah. İlginç. Öldürmedi. Şaşırttı birazcık. Sailor'la bir atak yapalım. 19'a indirelim. Burada Denial'ı muhtemelen NX için kullanmamız gerekiyor. Yani şu an. Allah Allah. O zaman bir de Drowner'ı koyalım. Biraz baskıyı arttırmamız gerekiyor olabilir şu an için. Evet. Biraz Azorius Flash destesine benziyor açıkçası. Tüm kartların Flash özelliği olmasından mütevellit. Bakalım öldürmek isteyecek mi? İsteyebilir. Better Triumph. Kullanmıyorum. Öldürsün bakalım. Çok önemli değil. Bunun yerine Spectral Sailor'la kart çekeriz. Bakalım ne oynayacak onu görelim. Ondan sonra kart çekelim. Ama anladığım kadarıyla bir kere Reanimation yani geri dönüştürmeye çalışacak. Harvester da onun için var. Dolayısıyla muhtemelen elinde Valgavoth gibi bir yaratık vardır diye düşünüyorum. NX? Hayır. NX hayır. Yok yani sana maalesef bir arazi şansı verirsek ondan sonra kurtulamayız. Combat Research çok güzel oldu. Çünkü kart çekmeye devam etmemiz gerekiyor. Hatta mümkünse counter'ları çekmeye devam etmemiz gerekiyor. Bounce off. Peki.
Bansof. Bansof geçen sefer bizim işimize yarardı. Ritual Chamber'la üretilen 6'ya 6'yı kullanmamızı sağlardı. Hopeless Nightmare. Buna çok yapabilecek bir şeyimiz yok maalesef. İnşallah elinde 2 tane yoktur. Bu durumda Shore Up'ı gönderelim. Ondan sonra bakalım. Bir tane soru var gelecek setle alakalı. Oyuna yeni başlamayı düşünen bir target opponent sacrifice half of the creatures. Drowner'dan vazgeçmemiz gerekiyor. Sailor'dan vazgeçemeyiz çünkü onunla kart kazanmaya devam edebiliyoruz. Soruya birazdan cevap verelim. Ama açıkçası metanın kendine gelmesi bir hafta sürecektir. Önce insanlar yeni kartların kullanıp kullanılamayacağına bakıp ondan sonra da yok, gerek yok. Seni şu an herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Bunu daha önemli bir şey için kullanabiliriz. Biraz yeni desteği deneyip olup olmadığını, işe yarayıp yaramadığını denemek isteyeceklerdir. Ancak onu gördükten sonra insanlar bir şey yaparlar. Ne denir? Meta ne işe yarıyor, yaramıyor onu görmek isterler. Shielded Edict. Kötü oldu bu. Peki. Bir tane daha arazi, bir tane daha arazi. Çok bizim işimize yaramıyor şu an. Durumlar kötü açıkçası. O da Hopeless Nightmare kullanıyor. Peki 2 tane barım. Peki. Gidebilirsin. Tamam, seni geri gönderelim. Jin. Peki. Jin güzel. 3'e 5. 3'e 4 pardon. Burada aslında Bat benim için çok önemli mi? Hopeless Nightmare. Peki. Hopeless Nightmare'la Bounce Off'u göndereceğiz. 4'e 4 olacak. Onu kullanmak isterse de onu bu şekilde counter yapacağız. Yine başka bir şey deniyor. Böyle soruya da tekrar bakıyorum. Şu oyunu muhtemelen kaybedeceğiz ama bakalım. Kaybedip kaybetmeyeceğimizi. Yine bir arazi çektik. 7 tane arazi. Yani evet, Ritual Chamber çok kötü oldu bizim için. Senin biz önceki turda gelmiş olman gerekiyordu. Şimdi çok bir işe yaramıyorsun maalesef. Peki. Ama en azından ne geliyorsa onu kurtarabiliriz diyecektim. Ama şu an biz hayat kaybetmeye başlayacağız. Çok güzel bir zamanda geldi bu da. Onu da söylemek gerekiyor maalesef. Şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Devam edeceğiz. Slasher. 4 tane ödemesi gerekiyor. Onu da ödeyebilir. Dolayısıyla buna da çok yapabilecek bir şeyimiz yok şu an. Yani işler bizim için çok iyi gitmiyor. NX'i bir şekilde elimine etmemiz gerekiyordu. Onu yapamadık. Onu yapamadığımız zaman da çok fazla kazanma şansımız var mı onu bilmiyorum açıkçası. Bir tane daha slasher. Onu da 4 mana karşılığında ödeyebilir. Dolayısıyla çok bizim işimize yaramıyor. Bir tanesini öldürelim. Slasher geri gelecek. 2 tur daha. Ben Sof'a şu an ihtiyacım var ama onun yerine tabii ki arazi çekmeye devam ediyoruz. Muhteşem. Yani bu oyunun sonlarına doğru bizim çektiğimiz kartlarla çok da kazanmamız mümkün değildi maalesef. Yani çok başarılı bir deste mi bilmiyorum. Mono Black ama tabii işe yarayabiliyor zaman zaman. Evet, Jin'i
Buna vermek zorundayız. 3'e kadar indi. Burada 1'e kadar ineceğiz. Sanmıyorum ki buradan galip ayrılalım. Spell Pierce. Öncelikle rakibimizi tebrik edelim. Ondan sonra oyundan çıkalım. Biz de bir sonraki maça başlayalım. Futo ile oynuyoruz. Bakalım kendisi ne oynuyor. Yine elimizde herhangi bir yaratığımız yok maalesef. Ama belki bir süre onu check halinde tutabiliriz diye düşünüyorum. Kırmızı bir deste. Peki Astronaut. Peki. Astronaut çok sevdiğim bir yaratık değil. Bir tane daha. Güzel. Goblin destesi yani. Bu desteğe karşı şansımız olduğunu ben sanmıyorum ya. Düşünmüyorum yani açıkçası. 5 turnuvun bir tanesini geri gönderelim. Burada çünkü engine'i çalıştırdıktan sonra, yani çalıştırdı zaten de 4'e geçtikten sonra 5 turnuva bildiğiniz gibi double strike kazanıyor. Yani çift vuruş yeteneği kullanıyor. Dolayısıyla onu oyundan elimine etmemiz gerekiyor. Yoksa çift vuruş kazandıktan sonra bir de 2 mana karşılığında +1/+0 da yapabiliyor. Astronaut bunu tabi şey yapamayacağız. Bir de Lucky geldi. En azından bir tanesini öldürmeyi deneyelim diyeceğim. Ama burada da sadece Scamp'i öldürüyoruz. Diğerlerinde zaten gücümüz yetmiyor. Scamp'i öldürelim en azından. Bir tane daha az kartı olsun diyeceğim ama bir de şeyi bulursa neydi 4 mana olan kartın adını şu an hatırlayamadım. Bu da Sorcery inadına. Peki işimize yaramaması nedeniyle seni koyalım. Strix'i koyalım. Seni de kapatalım. Bakalım. Bunların ikisini de savunamıyoruz maalesef. Dolayısıyla 3'e çıkacaktır. 4'e çıktıktan sonra da bizim için işler pek iyi gitmiyor olacak. Lynx hayatta kazanamıyoruz. Zaten hayat kazanmayla ilgili bir derdimiz yok bu oyunda ama tabii 5'e 4 büyük bir yaratık. Ondan yani burada Spell Pierce'ların hiçbir işe yaramadığını söyleyebilirim. Maalesef. Dolayısıyla aslında bazılarından kurtulabiliriz Spell Pierce'ların. Dazzling Denial. O da çok bir işe yaramıyor şu an için. Bekleyeceğiz. Kırmızı Goblin desteleri. Ya mesela bu çok hızlı bir deste yani gördüğün gibi 4 tane menası var ama 7 tane neredeyse yaratık var. 6 tane yaratık var. Benim bunlarla baş etmem pek mümkün gözükmüyor. Dediğim gibi şimdi engine'i de başlatmış olacaklar. Yapacak bir şey yok. Evet, Double Strike'da kazandı. 5'e kadar indik. Jin geldi. Ama Jin de pek bir işe yaramayacaktır. GG. Niko 528. Evet, biz başlamıyoruz yine ama elimizde Sailor var, Combat Research var. Onu koruyabilecek bir durum var mı? Bakalım göreceğiz. Kime karşı oynadığımıza bağlı tabii. Backstreet. Evet, siyah bir deste. Sailor'ı zaten flash olduğu için onun turunda da koyabiliriz. Dolayısıyla bekleyelim. Up the Beanstalk. Hayır. Yani mesela Up the Beanstalk da kesinlikle Monsters Rage kadar yani gerçekten sinir bozan kartlardan bir tanesi. Çok fazla imkan sağlıyor. Sürekli kart çekmenizi sağlıyor. Hele bu impending olan arkadaşlar oyuna katıldıktan sonra bayağı bir şeye yol açtılar. Sailor. İkisini de koyalım bakalım. Bir tanesini öldürecek diye tahmin ediyorum. Öldürmedi. İlginç. Okay, Spell Pierce geldiğine göre elimize onunla eğer varsa çünkü öldürme büyüsü onu karşılayabiliriz. Sailor'ı
üzerine koyalım. Bir kart çekelim. Bakalım, right hand falan olabilirdi. O yokmuş elinde. İyi, güzel. Shore up da geldi ama bu sefer de arazi bulamadık. Arazi bulamayınca da Overlord. Evet, arazi bulabilmiş olsaydık pull'la bunun gelmesini engelleyebilirdik ama işte tabii öyle olmuyor. Bizim istediğimiz gibi olmuyor işler. Arazi, evet, bounce off. Bu durumda bekleyeceğiz. Bekledikçe de ama Overlord'un sahaya gelme durumu hızlanacak. Ama elimizdeki büyülerin hepsi 2 mana ve 3. bir manamız maalesef yok. Dolayısıyla beklemek zorunda gibiyiz. Burada da Combat Research'ü gerçekten ona vermek istemiyorum açıkçası. Dolayısıyla ekleyelim. Bir başka Overlord. Bunu evet, burada Cavern of Soul olduğu için zaten bunu artık karşılayamıyoruz da. Dolayısıyla buradaki karşılama büyülerimiz de bir an boşa düşmüş oldu. Bu Zör destesi, bu da bizim için kolay bir deste değil. Ben Sophie yaparak ona da yardımcı da oluyoruz. O yüzden çok da istemiyorum da. 3. geldi. Jin'i de koyabiliriz ama çok bir işimize yarar mı onu bilmiyorum. Bence bekleyelim biz bir süre daha. Ama dediğim gibi Overlord geldikten sonra da çok bir şansımız yok. Bir de Cavern of Soul var elinde. Cavern of Soul'u da kullandığında karşılayamıyoruz da. Dolayısıyla şu an için iyi bir durumda değiliz. Yani onu söyleyebilirim açıkçası. Bloklamaya gerek yok. Bakalım. Zergober. Zer'ı bulacak mı bakalım. Herd Migration. Bekliyorum. Evet. Bir başka Overlord daha. Bence bizim çok fazla bu maçta şansımız yok. Biz yavaştan kaçalım. Axios da bulduğu bir kutunun içerisinde ses yapmaya devam ediyor. Pepe 90'la başlıyoruz. Bakalım. Güzel. Daha güzel bir el. En azından kullanılabilir gibi gözüküyor. Bakalım. Başlayalım. Devam edelim. Kime karşıyız onu da tabii öğrenmek gerekir. Siyah bir deste. Siyah desteleri sevmiyorum. Strix. Bekleyelim, belki elinden alalım. Hangi öldürme büyüsü varsa kullansın. Muhtemelen cut down var. Pek yapabilecek bir şeyimiz yok. Yani elinde sonunda kullanacak. Kullan Annoyed with Affliction. Okay. Yani Hatuji'ni öldürmesindense bunu öldürmesini tercih edebilirim. Strix'i koyalım. Devam edelim. Strix'i koyduk. NX mi gelecek? Öldürme büyüsü ise öldürme büyüsü çok önemli değil ya. Onun yerine Drowner'ı koyarız. Devam ederiz. Bir arazi kartı daha. Peki. Şimdi Jin'i koyabiliriz. En azından Denial'ımız var. Ama Jin de 0'a 4'müş. Yani gerçekten biraz erken koymuşuz Jin'i. Çok bir amacı yokmuş ama tabii Shieldred'den kurtulalım öncelikle. Burada kart çekebilecek bir bounce off. O da güzel bir kart oldu bizler için. 17'ye kadar indirdik. Bakalım. Öldürmeye çalışırsa bir tane yaratığımızı. Okay. Shieldred'i geri gönderelim. Burada Styx geldi. Fena değil.
aslında belki bizim işimize yarayabilir. Elimizdeki beğenmediğimiz karttan kurtarabilir bizi. Görelim. Eğer tekrar Shieldred oynarsa Shieldred sahaya gelmeden bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü peki o geldiğinde yaparsak o zaman hayat kaybedecektik. Ama şu an tamamen tap out olduk. Dolayısıyla eğer elinde bir öldürme büyüsü varsa Jin'i yok edecektir. Virtue. Peki. Bir tane daha Jin. Fena değil aslında ama elimizde herhangi bir büyünün olmaması korkunç bir şey gerçekten. Yani algılamakta güçlük çekiyorum. Kendimizi kurtarabilirmişiz gibi ikisini de koydum ama Virtue of Persistence'ı koyabilir şu an. Hiçbir problem olmayacaktır onun için. Cut down. Peki. Atak yapacaktır. Yani Peki. Yani bizim daha çok yani buna da hayır diyemiyorum ama elimizde hiçbir şeyin olmaması da çok kötü ya. Yani gerçekten kart da çekemedik. Gerçi Shieldred varken kart çekersek o da bizim pek işimize yaramıyor ama. Takson. Ses yapma. Kedi. Kedi. 8'e kadar düştük. Bir de kart çekeceğiz. 6'ya düşeceğiz. Drowner. Peki. Gidelim bakalım atak yapalım. 9. Yani bunu ben kendi turumda mı yapmam gerekiyor? Evet, bekleyeceğiz. Bir tur daha bekleyeceğiz. Bakalım ne oynayacak. Öldürme büyüsü de vardır. Var olabilir yani. Virtue of Persistence. Tamam. Peki. O zaman Drowner'ı koyalım. Drowner'la Shieldred'ı bir durduralım. Ondan sonra Shieldred'ı bir geri gönderelim. Elinde ne varsa. Spell Pierce. Spell Pierce belki bizim işimize yaramayacak. Çünkü bir tane daha Shieldred getirecek, koyacak önümüze. Ama şu an 6 hasar belki havadan verebiliriz gibi gözüküyor. Ama tabii 8 oldu. Bizim bir karta daha ihtiyacımız var. Deep Cavern Bat. Yani gerçekten çok kötü kartlar çektik yani. Gerçekten bilmiyorum. Ben yanlış oynadım mı bilmiyorum. Bronco. Bronco'da pek bir işe yaramıyor. Bir tane daha arazi. İkisiyle gitmemiz gerekiyor. Bir tanesini savunabilmek için. Spell Pierce'ımız var ama 4 arazi. Yani sadece arazi çektik yani gerçekten muhteşem oldu. Şimdi gene Bat'i koyacak oyuna. Yani 3 tane cini güzel çektik ama onun dışında kartlarımız çok kötüydü gerçekten. Yani bilmiyorum. Bronco ile bizim hayat kaybetmemizi de sağlayabilir. Öyle bir şansı daha var. O şekilde zaten ölürüz herhalde. Muhtemelen yani eğer bir 2 hasar verse 2 hasarı da Shieldred verecektir bir sonraki turda. Bu şekilde bitirebilirdi oyunu. Onun yerine atağa gitmeye karar verdi. Peki. Drowner. Çok kötü bir kart çekme durumundan mütevellit ben yani kaybettiğimizi düşünüyorum. Pek yükselmek istediğimiz yere de gelemedik. Çok kötü. Hatta düştük gibi bir şey oldu adeta.